Herkese merhabalar. Gerek olursa. Videoya giremiyorum. Hocam birçok soru geldi. Çok enteresan sorular var. Bayağı bir 100'e yakın neredeyse soru var. Bunlarla bugün size işgal edeceğim. Peki hala. İlk sorudan başlayayım isterseniz. Peki hadi başla bakalım. Burun estetiği sonrasında daha iyi koku alabilir miyim diye bir soru gelmiş. Güzel. Cevap evet. Daha iyi koku alabilirsiniz. Çünkü koku dediğimiz şey dış ortamdaki havaya karışmış olan koku moleküllerinin bizim burnumuzun deliklerinden girip burnumuzun en üst kubbesinde bulunan koku hücrelerine ulaşması gerekiyor. Sizin eğer ameliyat öncesinde solunum problemleriniz varsa ki rinoplasti ameliyatlarında, burun esteti ameliyatlarında artık içeride bir solunum problemi varsa bu düzeltilmesi %100 kuraldır. Siz bunu fark etmeseniz bile ameliyat sırasında biz o solunum problemlerinizi görsek onları düzeltiriz. Solunum problemi düzeldiği zaman, hava yollarınız açıldığı zaman bu ne anlama gelir? Koku molekülleri burnunuza çok hızlı girebilir. Ve üstteki o dediğimiz koku hücrelerine, olfaktör sindirim uçlarına çok hızlı ve çok daha yoğun bir şekilde ulaşabilir. Bu da sizin daha iyi koku alabildiğiniz anlamına gelir. Gözaltı torbalarım alınınca göz altlarım çukurlaşır mı? Gözaltı torbasını alırsanız göz altlarınız çukurlaşır. Evet bakın. Erken yaşlarda bizim yüzümüzde birçok yağ yastığı var. Erken yaşlarda göz altımızdaki yağ yastığı elmacıklardaki yağ yastığına komşudur. Yaşla beraber yüzümüz sarkarken elmacıklardaki yağ aşağı gider ama göz altındaki ona yetişemez. Çünkü onun önünde bir zar vardır. Ne oldu? Elmacıklar aşağı gitti. Gözün altındaki yağ ona ulaşamadı ve arada bir oluk oluştu. Bir hale şeklinde. Hatta bende de bir miktar var. Onu belki fark edebilirsiniz. Onun üzerindeki yerde de hafif bir bombelik var. Hastalarımız ne diyor? Diyor benim torbalarım çıktı. Aslında evet. Oradaki yağın öndeki zar biraz gevşediği için göz altına hafif bir torbanız çıktı. Ama problemin büyüğü oradaki torbalaşma değil, yanak yağı gittiği için aradaki oluktur. Büyük bir yanılgıyla diyorum her ne kadar plastik cerrahi textbooklarında olsa bile benim için bu yanılgıdır. Siz bu yağı alırsanız, yanak yağınız burada, gözünüzün altındaki yağı aldınız. Ne oldu? Bu kısım geriye çekildi. Ve bu çekilme oranı buradaki gözünüzün altındaki çukurla aynı seviyeye geldi ve elmacıklarınız hala önde. Bu sizin gözaltı bölgenizin oldukça çukur gözükmesine sebep olur. Ve bunun tek tedavisi de orta yüz germe ameliyatları belki de beraberinde eş zamanlı yağ enjeksiyonlarına gerektirebilir. Yani o aldırdığınız o yağı belki tekrar yerine koymak zorunda kalabilirsiniz. O yüzden yüz bölgesiyle çok uğraşan insanlar gözün altındaki bu yağı genellikle almazlar. Sadece bu öndeki zarı güçlendirip bu yağın dağılımını değiştirirler. Buna çok dikkat edin. Gözünüzün altındaki o torbalar zannettiğiniz gibi torba olmayabilir. Evet. Gelsin soru. Kulak ameliyatı sonrası Elf'e benzer miyim yazmış bir tane. Efendim? Elf. Karakter şu karakter, sivri kulaklar evet. Vesaire. Kulak ameliyatı sonrasında elflere benzemezsiniz ama elf kulağı istiyorum derseniz yapılabilir mi sorusunun cevabı evettir. Peki yapar mıyım? Yapmam. Çünkü doğal bir görüntü değil. Bilinçli ve planlı bir şekilde olursa ama kulağa her türlü şekil verilebilir. Burun ameliyatı sonrası burun kemiğini tamamen çıkartıyor musunuz? Asla böyle bir şey olmaz. Burun kemiğini tamamen çıkartamazsınız. Çıkartılması büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır. Burun kemiği tamamen çıkartırsanız burnunuzun olduğu yer dümdüz bir duvar haline gelir. Tamamen yok olur burnunuz. Yanlış bir düşünce. Popo implantı ameliyatı sonrasında ne kadar süre sonra spor yapabilirim? Şimdi popo implantını poponun iki kubbesinin arasında o çatalın altındaki küçük bir kesiden girerek koyuyoruz. Nereye koyuyoruz? Gluteus maximus dediğimiz popo kasının içerisine yerleştiriyoruz. Şimdi yaptığınız spor bu kası çalıştıracaksa eğer o zaman çok dikkatli olmak lazım. Biz 1. aydan sonra sizin hızlı yürüyüşlerinize izin vermeye başlıyoruz. Ama gerçekten agresif bir spor için en az 6 ay beklemeniz lazım. Squat çalışmak için ise 1 yıl beklemenizi ben size önereceğim. Bazen hastalarımız diyor 1 yıl ben squat çalışmadan nasıl duracağım şeklinde. İyi de zaten popo implantından sonra sizin squat çalışmak, squattaki hedefi biz zaten size ameliyatta verdiğimiz için sizin o yıl boyunca squat çalışma hiçbir ihtiyacınız olmayacak. Çünkü o kası zorlamamanız gerekiyor. Belim biraz daha incelsin istiyorum. Kaburga inceltme ameliyatı yapıyor musunuz hocam? Bel bölgesindeki yağları aldıktan sonra bile eğer belin hala kalın olduğu düşünülüyorsa sondaki 2 tane kaburganın
içe doğru esnemesi sağlanabilir. Hastalar bunu kaburga inceltme diyorlar, kaburga aldırma diyorlar. Aslında biz o kaburgada hiçbir zaman tam anlamıyla çıkartmıyoruz. Çünkü son iki kaburgamızın arka kısımda omurgamızla birleştiği yerdeki küçük kesiler yapıp kaburgamızın içe doğru kendini kapatmasına biz izin veriyoruz. Bunu anlattığım zaman hastalar diyor, acaba bu kaburga uçları içe dönüp organlarımıza zarar mı veriyor? Hayır, böyle bir şey değil. Çünkü o çok güçlü bir dokunun içinde duruyor zaten. Sadece arka bağıntıyı kestiğiniz zaman bel bölgesi incelmeye başlıyor. Güzel bir ameliyattır, kolay bir ameliyattır. Sadece korseyi kullanmanız gereken bir 3 ayınız var önünde. Çok sıkı bir korse giymeniz gerekecek. Ama dediğim gibi oradaki kaburgayı çıkartmıyoruz. Küçücük kesilerden yapılıyor. Kesi hemen sırt bölgenizde oluyor. Sağda solda birer tane kesiden girilerek her iki kaburga bölgesine de ulaşmak mümkün oluyor. Bir diğer soru hocam. Yüz estetiği sonrası pasaport kontrolünden nasıl geçerim yazmış. Şimdi yüz estetiği sonrasında pasaport kontrolüne geçerken öncelikle bizim verdiğimiz yazıyı oradaki görevliye gösteriyorsunuz ve sizin yüz ameliyatı olduğunuza dair. Oradaki görevli de sizin parmak izinizle pasaportunuzu teyit ediyor ve sizin o kişi olduğunuzu anladıktan sonra geçişinize izin veriyor. Ama elbette bir pasaport yenileme sürecinde yeni biyometrik fotoğrafınızı koymanızı tavsiye ederiz. Kaş kaldırma göz estetiğiyle kombine olarak alın bölgesine şakaklara yağ enjeksiyonu yaptırabilir miyim? Bunu genellikle önermiyorum. Neden? Saçlı deliğin içerisine bir kesi yaptınız ve tamamen buradan endoskopik yöntemlerle girip kaşa ulaştınız. Kaşınızı kaldırmak istiyorsunuz. Kalkması için bu bölgenin tamamen kemikle olan bağlantısını ayırmanız lazım. Burası gevşedikten sonra kaşlar kalktı. Yağ enjeksiyonundaki en önemli konulardan bir tanesi enjekte ettiğimiz yağın yaşayabileceği sağlıklı bir zemin olması lazım. Ben buranın altını tamamen gevşettiysem, dokularınızı kemikle bağlantısına ayırdıysam, oranın beslenmesini de bozduysam, artı o bölgede ciddi bir de ödeme neden oluyorsam, oraya enjekte ettiğim yağ benim istediğim yerde durmayacaktır. Çünkü bu bölgedeki yağı siz deri altına enjekte edemezsiniz. Biraz daha derin yapmanız lazım. Neden? Burada yüz sinirlerimizin bir kısmı geçiyor. Ve bununla yüz sinirlerine zarar vermemek için derin plana enjeksiyon yapmak lazım. Ama gelin görün ki o derin planda ben çalışıp sizin kaşınızı kaldırmışım. O yüzden kaş kaldırmayla yağ enjeksiyonu aynı seansta olması doğru bir şey değil bence.